Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak piyasa ile ilgili yorumumu yapacağım. Daha sonra da teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. İlk olarak haftanın konu başlığı olan Delta varyantının etkileri İngiltere ve Portekiz'de net bir şekilde verilere yansımaya başladığını görüyoruz. İngiltere, Ocak ayından bu yana en yüksek vaka sayısını açıklarken, Delta varyantının Rusya'da ciddi bir ağırlık kazanması ve turizm sezonunun açılmasıyla birlikte ülkemize ziyarete gelen Rus turistlerin vaka sayılarına etkisini tahminen 1 veya 2 hafta içerisinde ortaya çıkması öngörülüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama hızının artırılması için çalışmalarına devam ederken 3. doz aşıya yönelik tartışmalara son veren Fahrettin Koca, 50 yaş üzeri ve sağlık çalışanlarına bugünden itibaren randevunun tanımlanacağını açıkladı. Dün resmi gazete yayınlanan kararla birlikte Fiyat İstikrarı Komisyonu kurulmasına da karar verildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önderlik edeceği öngörüdeki komisyona Cumhurbaşkanı Strateji ve Bütçe Departmanı Müdürü, ayrıca Tarım ve Ticaret Bakanı ve Enerji Bakanı olmak üzere birçok bakanlık temsilcilerinin katılımıyla komisyon kuruldu. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Fiyat İstikrarı Komisyonu'na yöneltilen eleştirilere ilişkin yaptığı açıklamada, fiyat istikrarını sağlamak Merkez Bankası'nın görevi olduğunu belirtirken, hiçbir şekilde Merkez Bankası'na müdahale söz konusu olmadığını vurguladı. Komisyonun temel amacının ise enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinde bulunması olduğunu da altını çizdi. Dün yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre doğalgaza %12, elektriğe ise %15 oranında zam yapıldı. Yeni fiyatlar bugün itibariyle geçerli olacakken yapılan zamların enflasyona nasıl yansıyacağı ise Temmuz ayı sonundaki enflasyonda net bir şekilde göreceğiz. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise FED yetkilisi Kaplan, varlık alım programına yönelik yaptığı açıklamalarda programa yapılması muhtemel olan varlık azaltım programının başlamasının yıl sonundan önce yapılmasını tercih ettiğini belirtti. Piyasalarda tamperin korkusuna da değinen Kaplan, varlık alımlarının ayarlarını öncekine göre daha iyi ayarlayacaklarında altını çizdi. Enflasyonun geçici olduğunu yinelerken enflasyon konusunda ilerleme kaydettiklerini ve iş gücü piyasasında da benzer bir iyileşme görülmesi gerektiğinin de altını çizdi. New York Fed ters repo işlemlerinde piyasalarda işlem hacminin 992 milyar dolar ile rekor kırdığını açıkladı. Brent petrol tarafında ise bugün piyasalar OPEC Plus toplantısından çıkacak olan sonuçları yakından takip ederken piyasalardaki beklenti OPEC'in günlük 500 bin varillik bir artış yapacağı yönünde. Rusya'nın günlük üretiminin artırılmasına yönelik ısrarcı tavırları da dikkat çekerken pandeminin seyrinin küresel ölçekte düzelmesi ve eski normale dönerken enerji ihtiyacının karşılanacağına dair beklentisiyle emtia fiyatlarında yaşanan yükselişinde sürdüğünü söyleyebilirim. Bu yüzden OPEC üyelerinin temkinli bir karar vererek son zamanlardaki görülen yüksek fiyatlamalardan faydalanmak istediğini düşünüyorum. Hindistan Petrol Bakanı'nın Hindistan'da pandeminin etkilerinin azalmasıyla beraber talep bakımından pandemi öncesine dönüleceğini de belirtmişti. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim.
İlk olarak dolar Türk lirasında Amerika Birleşik Devletleri özel sektör istihdamı Haziran ayında 692 bin kişi olarak açıklanırken dolar endeksi tekrardan 92 seviyesinin görmesiyle birlikte dolar Türk lirasında yukarı yönlü hareketleri de tetiklemiş oldu. Ülke risk primimiz 381 baz puan seviyesinden işlem görürken Türk lirası da değer kazanmış oldu. Yarın açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam veri seti kurdaki hareketliliği artırabilir. Yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 8,75 ve 8,82 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 8,65 ve 8,60 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise Avrupa bölgesinde enflasyon Haziran ayında gerileyerek %1,9 olarak gerçekleşti. Aşılamanın hızlanmasıyla beraber ekonominin toparlanması da hız kazanırken Euro'nun değer kaybı sürüyor. Avrupa'da tüketici güven endeksi 117,9 olarak gerçekleşirken tarihin en yüksek seviyesini gördü. Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,35 ve 10,45 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 10,25 ve 10,20 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise Avrupa'da tüketici fiyatları Haziran ayında %1,9 olarak gerçekleşirken enflasyon verisinin beklentinin altında kalmasıyla birlikte Euro'da da değer kayıplarının sürdüğünü görüyoruz. Euro bölgesi ekonomik güven endeksi 21 yılın zirvesini görürken 117,9 olarak gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri özel sektör istihdamı Haziran ayında beklentilerin üzerinde 692 bin kişi olarak gerçekleşirken Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,1865 ve 1,1885 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1,1820 ve 1,18 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent petrol tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri'nde haftalık ham petrol stokları 8,2 milyon varil azalış gösterirken piyasalarda bugün gerçekleşecek olan OPEC toplantısından çıkacak olan sonuca odaklandı. Piyasa beklentisi 500 bin varil artış yapılacağı yönünde olurken Rusya'nın artış için ısrarcı olduğu görülürken OPEC üyelerinin temkinli davranabileceğini öngörüyorum. Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 74,80 ve 75,60 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları.
Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 74 dolar ve 73 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take